Kombi Bilgi kanalına hoş geldiniz. Kullanıcılardan oldukça sık soru aldığımız kaloriferlerim kaç derecede olmalı? Gündüz evde yokum, kapatmalı mıyım? Kapatıp açmak mı daha ekonomik olur? Yoksa devamlı açık mı kalmak gerekir? Aynı derecede mi kalsın sürekli? Ya da düşürüp yükseltmeli miyim gibi çok fazla soru alıyoruz. Bu biraz evinizin durumuna da bağlı. Eğer evinizde yalıtım varsa, dört dörtlük bir yalıtımınızın olduğunu düşünüyorsanız ortalama evinizde sizin istediğiniz sıcaklığa getirecek bir derecede sabit kalıp mesela mantolamalı ve ısı yalıtımı çok kuvvetli evlerde 40-45 arası gayet uygun bir derece oluyor. 45'e ayarlayıp 24 saat boyunca 45'te kalabilir. Evin için çok sıcak olması veya soğuk olması durumunda bu dereceyi düşürüp yükseltebilirsiniz. Ama yalıtımın kötü olduğunuzu varsayarsak ve gündüzleri evde kimsenin olmadığını düşünürsek bu sefer ne yapmamız gerekiyor? Bu sefer de evde olduğumuz saatlerde, aktif saatlerde, daha yüksek derecelerde, atıyorum 50 gibi dereceyi ayarladık. Sabah 8'de evden çıkıp akşam 5 gibi döndüğümüzü varsayarsak, sabah çıkarken bunu komple kalorifer kısmına girip off'a getirip kapatırsam eğer, ben akşam eve gelinceye kadar oldukça fazla evim soğuyacaktır. Geri gelip tekrar çalıştırdığınızda maalesef cihaz çok daha fazla çalışacak. Yakıt tüketimimiz de o yüzden artacaktır. Mümkün mertebe evden çıkarken en düşük derecemiz 30'dur. 30 derecenin altında off girer ekrana. Ortalama sabah evden çıktığınızda 30-35 bandında bırakırsanız eğer en azından evinizin soğumasını engelleyecek. Eve tekrar geldiğinizde ise evin kolay ısınmasını sağlayacaktır. Eve geldiğinizde tekrar 50'ye çıkarabilirsiniz. Oda termostatımız varsa ya da tasarruf etmek istiyorsak cihaza oda termostatı takarsak oldukça fazla tasarruf elde edebiliriz. Oda termostatı nedir? Görevi nedir? O zaman kombiye ne işlem yapmamız gerekiyor? Dereceyi buradan oda termostatı taktığımızı varsayıyorum. Buradan dereceyi 60 dereceye kadar çıkartıyoruz. 60 derece yaptık. Okey dedim, çıkış yaptım. Artık buradaki yaptığım derecenin hiçbir önemi olmayacak ama oda termostatı entegre çalışması için 60'ın altında buradaki dereceyi bırakmamanız gerekiyor. İçeriden oda kumandasından evimizi kaç derece istiyoruz? İdeal oda sıcaklığı 22-23 derecedir. 22-23 derece ayarladığımızda artık içerideki termostat buraya emir verecek. İçerisi 23 derece olduğunda kombi duracak. 23 derecenin altına düştüğünde tekrar çalışacak. Bu sefer biraz daha tasarruf elde etmiş oluruz. Çünkü kombimiz hiçbir zaman evimizin ısınıp ısınmadığına bakmaz. Kombi neye bakar? Peteklerin içerisindeki suyun ısınıp ısınmadığına bakar. Ona göre devreye girer, ona göre devreden çıkar. Ama oda termostatı olduğunda, oda termostatınız eviniz gerçekten ısındığında kombiyi durdurur ve eviniz soğuyuncaya dek kombiyi çalıştırmaz. Çalıştırdığı anda da kısa süreli tekrar oda sıcaklığını bulunca duracağı için kısa süreli bir çalışma olur. Bu da size yakıtta tasarruf sağlar. Bir oda termostatının maliyeti şu civarlarda ortalama minimum 350 TL'den başlayıp 1500-2000 TL'ye kadar giden farklı oda termostatları var. O da sizin ihtiyacınıza göre değişik. On-off oda termostatları var en çok kullanılan. Bu biraz önce bahsettiğim içeriden 23 dereceye ayarladığınızda 22'ye düştüğünde otomatik cihazı devreye alan model. Ayrıca biraz daha yüksek kapasiteli ürünler var. Onlar da program yapma özelliğiniz mevcut. Atıyorum ben sabah 8'de evden çıkıyorum. Akşam 5'te dönüyorum. Akşam 5'ten sabah 8'e kadar evimin sıcaklığı 23 derece olsun. Benim evde olmadığım saatler sabah 8'den akşam 5'e kadar 19-20 derece olsun şeklinde program yapabiliyorsunuz. Onu da cihaz kendisi hafızaya alıp otomatik kombi ona göre çalıştırıyor. Sizin evde olmadığınız zaman diliminde. Düşük sıcaklıklarda evde gelmeden önce tekrar çalışıp siz eve gelmeden evinizi ısıtmış oluyor. Bunu termostatı kullanarak da tasarruf elde edebilirsiniz. Aynı zamanda oda termostatlarından ziyade evinizde petekleriniz üzerinde termostatik vana varsa eğer onlar da aktif rol kullanmanız faturanızı düşürmenizde etkili rol oynayacaktır. Birden 5'e kadar olan numaralar var mevcut. Şöyle bahsedelim onlarda. Birden 5'e kadar olan numaralar mevcut dedik. Bunlar da her biri termostat görevi verir aynı zamanda. Bunu 1'e getirdiğimizde bu termostat odanın sıcaklığını algılar. Odanın sıcaklığı 16 dereceye geldi mi kendini kapatır
ve bu petek soğur. Bu petek soğuyacağı ve içerisinde su devir daimi olmayacağı için kombinin çalışma süresinin daha az olmasına etki eder. 2'ye getirdiğimizde 18, 3'e getirdiğimizde 22, 3 ile 4 arası 22, 24 ve 28 şeklindedir. Bütün termostatlarınız 5'te duruyorsa eğer bunları ortalama ideal oda sıcaklığı 22 derece olan 3 ile 4 arasına getirdiğinizde bu size bir tasarruf sağlayacaktır. Çünkü odanızın sıcaklığı 22 derece olduğunda bu peteğe su girişi duracak. Kombinin çevirdiği su miktarı azalacağı için daha az çalışmasını sağlayacaktır. Oda termostatı kullanırsanız eğer bu da size bir tasarruf sağlayacak. Yalnız 5'te değil 4'te kaldığında 24, 3 ile 4 arası 22, 3'te 20 şeklinde. İdeal oda sıcaklığı da 22 olduğu için biz genellikle 3 ile 4 arasında kullanıyoruz. Siz istediğiniz dereceyi ayarlayabilirsiniz. Yalnız 5'te durursa kombi çalıştığı müddetçe petekler aktif halde olacaktır. Bir evin sıcaklığını 28-30 derecelere getirmek soğuk memleketlerde kolay değildir. Tasarruf sağlamanın bir diğer yöntemi ise ısı kaybını önlemektir. Evimizdeki pencerelerin izolasyonlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Eski tip tahta pencerelerimiz varsa mutlaka süngerler çekmeliyiz. Aynı zamanda ısıttığımız enerjinin dışarıya kaybolmaması için peteklerin arkasına konulan alüminyum folyo. İnternetten bulabilirsiniz bunları. O tarz bir yalıtım malzemesi de peteklerin arkasına koyarsak eğer dış duvarda olan peteklerimizin sıcağının en azından dışarıya kaçmamasını önlem amaçlı peteklerin arkasına izolasyon yapabiliriz. Bu da bir katkı sağlayacaktır bize.